sarı kız gel. Ben Abdülkerim Durmuş, Trabzon'un Akçaabat ilçesi Acısu Koryana köyünde ikamet etmekteyim. Doğma büyüme buralıyım. 26 yaşında lise mezunu, doğuştan görme engeli olan, tavuk arası hastalığı olan genç bir çiftçiyim. Şu an bulunduğumuz yerde Acısu Koryana köyünün Balıklı Yaylası. Şu anda yaz sezonu olduğu için Balıklı Yaylamızda mera hayvancılığı yapıyoruz. Hayvanlarımızdan beraber yaklaşık işte bir 6 ay kadar Haziran 15'inden sonra çıkıp yaklaşık yani Kasım sonu hava şartlarına göre burada hayvanlarımızla beraber geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Benim çocukluğum, gençliğim hep bu dağlarda, bu yollarda, bu ormanlarda geçti. Daha 10 yaşında sığır bekliyorduk. Tabii o zaman hayvanlar kalabalığıydı, komşuluk vardı, huzur vardı. Herkes birbirinden kiri çıkardı, yardımlaşma vardı. Hayvancılıkta daha üst seviyelerdeydi. O zaman misal buralara hiç sığmazdık. Ormanlara 10 yaşında sığır beklemeye giderdik.
O zamanlar bizim için daha çok böyle garip geçti diyelim. Bu işin içindeydik hep. Yani Karadeniz bölgesindesiniz, köyünüz var, yaylanız var, bağınız, bahçeniz, fındıkluğunuz var. Herkes sığır bakacaktı. Şimdiki gibi değildi o zaman. Ama şimdi maalesef öyle değil. Gençler bu işlere bakmıyor bizim gibi. Bakma biz böyle aradan bir fırladık çıktık. Tabii ki o şekilde olunca nedir? Annemizle babamızla beraber geçimimizi gene sağlamak için onlarla beraber yapardık. Onlara yardımcı olurduk. Benim kafamda hiç hayvancılık yaparım, ne bileyim sığır bakarım, köyde dururum. Çocukluğum, gençliğim karıp geçtiği için böyle bir düşünce yoktu. Aslında hayvancılığa ben biraz böyle tersine bakardım yani. Hiç buralarda durma hayalim yoktu. Ama herhalde büyük konuştuk. Bu hayvancılık işine başlayana kadar yani kafamda hayvancılık yaparım diye hiçbir düşüncem yoktu. Ama tabii ki ne oldu? Döndük, dolaştık. Geldik. 2019 yılından beri bu işi ailemden ben kendim devraldım. Dedim ki ben bu işi yapacağım. Öyle bir inek iki buzakla bu işe başladık. Tabii ki bu işin içinde olduğumuz için bu işi severdik. Yaylaları, hayvanları hep severdik. Yine seviyoruz. O yüzden bu işin içindeyiz böyle. 5 senedir de tamamen bu işi ben kendi işim olarak yaparım. Bu işten ekmek yiyelim. Hamdolsun Allah'ıma. Karnımız doyaya, aç değilik, acık da değilik. Bu şekilde bir hayatımız oldu yani. Sabah kalkarım. Hayvanlarım biraz kalabalık Allah'ıma şükürler olsun. Ağıra inerim. Hayvanlarımın bakımını komple yaparım. Buzağların bakımını yaparım. Ondan sonra işte çıkar bir kahvaltı yaparım. Ufak tefek işimiz varsa onlara bakarız. Yaylada olduğumuz için ne yaparız işte? Hayvanları meraya çıkarırız. Otlatırız, doyururuz. Ondan sonra getirir bağla. Ondan sonra gene akşam maratonu başlar. Akşam ağrı başlar. En sağ yedir, içir, buzakları yedir. Ondan sonra eve çekiliriz. Yemeğimizi yeriz, yatırız. Ondan sonra zaten sabah gene aynı rutin şekilde devam yani. Benim bir yerden bir maaşım yok, bir gelirim yok. Benim tek gelirim bu hayvanlar üzerinden, bu hayvanlar sırtından.
Bu işe başladığım zaman da cebimde kuruş para yoktu. Ama Allah yolumuzu açtı. Kendimize inandık. Yüce Allah'a inandık. İnancımızı hiç kaybetmedik. Şükrümüzü hamdolsun kaybetmedik. Yüce Allah da bunun mükafatını bize verdi. Şimdi ineklerimizi sütünü sağarız. O sütü işte işleyiriz, tereyağı yaparız, peynir yaparız. Bizim dilimizde minzi deruk, çökelek yaparız. Telli minzi yaparız. Çok şükür şehir dışında ve şehir içinde burada çok müşterilerim var. Randevulu bir şekilde herkes der ki bana işte şu kadar peynir yap, şu kadar tereyağı yap, işte şu kadar minzi yap veya bana şu gün şu kadar süt ayır. Ona göre ürünlerimizin satışını yaparız. Atıyorum buzağlar doğar. Ben misal seçme aşı kullanırım, sperma kullanırım. Hayvanın durumuna göre atıyorum besilik sperma attırırım. Atıyorum buzağı doğdu. Bu buzağdan kurban olmayayım misal. Kurban olmayan hayvanı atıyorum Ramazanlarda kendimiz keseriz, parçalarız. Kilo halinde satarız, o şekilde değerlendiririz. Veya güzel besiye gelen bir hayvansa onu besiye çeker işte kasaplık veya mezbanede atıyorum kestiririz. Kurban olan hayvanlarda tabii ki kendimizde kurban kesiriz. Bir tane olur, iki tane olur, üç tane olur. O sene Allah rızkımıza kurbanda ne verdiyse o şekilde kurbanlık olanı da kurbanlık olarak değerlendiriyoruz. Geçimimizi bu şekilde sağlığa gidiyoruz. Şimdi normalde hayvanlara saman vermezdik biz ama şimdi hayvanlar meraya çıkacaklar. Hep taze ot yedikleri için yani bizim dilimizde yüreğini tutsun derim. O yüzden kuru saman veririz ki midesini azıcık tutsun. O taze ot hemen hayvanı bozmasın. Hayvan daha sağlıklı olsun diye sabahtan daha şey veririz onlara. Meraya çıkarmadan böyle saman dökeriz az bir şey. Yazımız tabii ki böyle yaylalarda geçer. Şimdi yaylalar ferah oluyor. Tabii ki meramız iyi kötü burada kısıtlı da olsa var. Hayvanları alıgeliriz. Hayvanlarımız burada bir ferahlayıp dışarı çıkar, bin bir çeşit otları yiyorlar. Misal bazı müşterilerimiz der ki yazın yaylaya çıktığın anda bana muhakkak şu kadar tereyağı yap. Çünkü yazınki tereyağı, peynirin lezzeti, rengi her şey çok farklı oluyor. Kokusu bile çok farklı oluyor. Yazı burada geçiririz biz. 6-7 ay. Buradan işte bu görünen otları vesaire biçeriz, kuruturuz, balyalarız veya horom deriz biz eski usulde. Horom ederiz. Köye getiririz kışlık yedirmek için. Elektrik kesilir. Kış gelince hava şartları ağırlaşınca malum Karadeniz bölgesindeyiz. Köye tekrardan göz ederiz. Köyde de yaklaşık işte bir 4-5 aylık veya 6 aylık köydeki işimizi bitirme durumumuza göre bu değişiyor tabii ki. Orada hayvanlarımızı komple kapalı bakarız. Kışın buradan atıyorum depoladığımız otlar yetmiyorsa işte dışarıdan samandı, yoncaydı gibi takviyeler yaparız. Veya köyde ettiğimiz işte tarlalarda nedir işte misir digerik onun ilafiydi. Köyde funduk altlarından biçtiğimiz çayırları atarım gücümüz yediyse kurutup mereye koyarız derken
bu şekilde yazımız, kışımız yoğun bir maraton şekilde. Yani benim açımdan beni özellikle sorarsanız ben gerçekten yazımda, kışımda çok yoğun geçiyor yani. Şimdi bunu da buzağımız için doldurduk. O da şimdi tabii aç oldu. Onunla karnını doyuracak. Ondan sonra diğer buzağları içirecek. Cemre, çok mu yoruldun bizi? Ha? Dönsene. Dön. Bak taşı atarım ama yine gözüne. Dön. Dön. Ne oldu? Hı? Aras. Hayvanların o kadar çok aklı var ki. Yani birçok insandan ne yazık ki bunu üzülerek söylüyorum daha çok aklı var. Sadece dilleri dönüp de dertlerini bize anlatamaylar. Hayvanlar böyle olunca bizlerin, insanların onlara gösterdiği ilgiyi, sevgiyi o kadar iyi anlayırlar. Sizi o kadar iyi benimsiyorlar ki böyle aranızda bağ oluyor. Yani inanılmaz şekilde. Benim birçok hayvanımla böyle bir bağım vardır. Hele bir tanesi vardır Yadigar, yani onun yeri çok başkadır. Bir de şimdi hayvanı atıyorum dışarıdan alırsınız, onu size alıştırma süreci bayağı sürer ama hayvanı kendiniz kendi hayvanlarınızdan buzağı olarak elinize doğaya, kucağınıza doğaya onları böyle sevgiyle bakarsınız, büyütüyorsunuz, büyüdüklerini görüyorsunuz. İnsan bir o kadar da yani sevgi gösterir. Yani sevgiye, ilgiye hiç kimse şey kalmaz, karşılıksız kalmaz. Hayvanlar da o şekilde yani. Yeter ki siz onlara ilgi gösterin. Onlar sizi anlay, onlar bizleri anlay. Sadece dili dönüp bir şey diyemiyorlar. Ben misal kimisi bana güler. Ben hayvanlarımla çok konuşurum. Yeri gelir dertleşirim. Onlar benim her şeyim. Yeri gelir sırdaşım, yeri gelir dert ortağım, yeri gelir mutluluğumu paylaşırım. Şöyle bir şey anlatayım size. Bunu birçok kez yaşadım ben. Ben hayvanlarımı bilirim, hayvanlarım da beni bilirler. Varsayın bir şey oldu. Yani insanlık hepimizin başına bir şey gelebilir. Sinirliyiz misal, kızdık, sinirlendik, darlandık da. O ara o şekilde girdiğim zaman hayvan onu öyle bir hissediyor ki ona göre hareket ediyor. Yani böyle atıyorum elimi ayağa kaldırsam ya bana mı vuracak gibi hayvan böyle gözün ucundan bana bakar, irki. Ama bir de ben misal hayvanların böyle çok şey severim. Giderim muzurların dişlerim, öperim. Böyle vurarak severim. Hayvan hiç kaçmaz, umursamaz. Onu bu beni sevmek için böyle yapay diye de anlar. Ama bak bu benim sahibim sinirli, kızgın. Aman aman ders bir hareket yapmayayım diye onu bile anlar yani. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Ne? Ne oldu? Seni kara gözlü seni beyaz kafalı seni. Tamam. Gel. Annem. Bunu bir şey de yaparım ben. Her sabah vuruyorum yani. Ben Abdülkerim'in elemanı yani.
bizim toplumumuz özellikle Karadeniz bölgesi, ben de Karadenizliyim. Doğma büyüme buralarda doğduk büyüdük. Bizim insanımız inattır. Ters yapmayacaksın ona. Dediği deduktur. Bizim insanımız ne yazık ki eskiden, geçmişten ne gördüyse aynı o şekilde, o bakış açısından gelip gidiyor. Yani bir olaya, bir noktaya hep aynı pencereden bakarlar yani. Ben bunu üzülüyorum. Ben derim ki yani sadece kendi pencere o yüzden bakmam bu işlere. Ya azıcık kafanızı yanlatın. Bir sağa bir sola. Azıcık da olsa bir değişik açıdan da bu ortamlara bakın. Ya hiçbir şey eskisi gibi değil. Teknoloji çok ilerledi. Her şeyin artık bir kolaylığı, bir şeysi var. Ama bizim insanımız ne değilse öyle nedir işte. Sığırlan kecim olmaz. Sığır bakana kimse kız vermez. Ne yazık ki gerçekten öyle. Ben bu işe başlarken çok araştırma yaptım. Çok kişilere tanıştım. Bana dedikleri tek doğru şey sen aklın mı yok? Niye sığır bakacaksın? Sığır bakanı hiç kimse almaz. Bekar kalsın. Ha dedikleri oldu. Bir tek doğru dedikleri oydu yani bana. Başka diğer dediklerinin hiçbiri olmadı. Hepsini çok şükür Allah izin etti. Kırdık attık. Şimdi gösterdik onlara neyin ne olduğunu. Ama orada haklıydılar. Ne yazık ki gençlerimiz nedir? Çobandır. Nedir? Sığır kokar. Nedir? Kömle kokar. Nedir? Köyde duracak. Köyde dursan ne olur? Şimdi bu köylü olmadı mı? Bu köylü üretmedi mi? Bu şehirdekiler ne yiyecek ya? Ne yiyecek bunlar? Bakın ha şimdi gene iyi kötü hayvancılık bitme üzere ama bitmemiş daha. Her ağzı açılan yok tereyağı pahalı, süt pahalı, peynir pahalı, o pahalı, bu pahalı. Ben de onlara derim ki siz bu kafada devam edin. Çok daha pahalı olacak. Yalvaracaksınız ki üretin diye ama bunu da alamayacaksınız hiçbir şey. Yani üretmeyen bir millet, üretim yapmayan bir millet ne yazık ki aç kalmaya mahkumdur. Siz üretmiyorsunuz. Biz de üretmeyelim, biz de bırakıp gidelim. Bakalım ondan sonra nereden alacaksınız? Ondan sonra yurt dışından gemilerle gelir. Yağlar, peynirler, onlar bunlar. Ama neyin ne olduğu, kim bilir içinde ne olduğu ne yazık ki hiç belli değil. Böyle ola ola zaten bakın şimdi kundaktaki uşak bile affedersiniz sakat doğay ne yazık ki. Doğuştan hasta doğay. Yani genler bozuldu bu dışarıdan gelen dışa bağımlılık olan ürünlerden ne yazık ki her şey değişti. Hava iklimler bile değişti yani. Bunların sebebi hep bu. Üretmememiz, hazıra alışmamız nedir? Ben hiç yorulmayayım, ben terlemeyeyim, ben emek harcamayayım. Gelsin öme. Şimdi müşteri var der. İşte yediğim içtiğim en iyisi olsun, en temizi, en kalitelisi olsun. Kabıma kadar gelsin ama para vermeyeyim. Öyle bir şey yok. Ya üreteceksin ya da o parayı çayır çayır cebinden çıkarıp vereceksin. Yoğurt gibi tuttu ya karıştırdım şimdi sular üstüne geldi. Şimdi bunu aynı o da bunun gibi olacak. Kimin ya? Şimdi sabah işlerimizi hallettik. Şimdi mera vakti geldi. Yaylım vakti. Şimdi hayvanları çözüp meraya çıkaracak. Taze bin bir çeşit otları otlatacak. Şimdi merada görüşmek üzere. Şimdi yavaş yavaş Bismillah diye çözelim.
de Allah arasında. Gel buraya. Ben nereden bileyim? Özellikle Ay nerede? Geliyor. abi değneğini sen de Allah arasında. Gel buraya. Lan bu ne? Kolay gelsin komşu. Havayı memleketin aldın çayı ha. Ha kızım, ha kızım, ha kızım gel. Kovmayın, yavaş yavaş gelir kendileri. Kovmayın, otluyor. Gel. Gel bak, gel kızım gel. Ha, Yadigar, Kamze, Ceylan, sarı kız gel. Yadigar, gel Maranla gel, haydi. Haydi gel. Gel yukarı, haydi. Ha kızım, ha. Dediğim gibi sağlık sorunum var. Bunu kendimi övmek için asla söylemiyorum. Böyle bir niyetim asla yok. YouTube kanalımın açılma sebebinin en büyüklerinden bir tanesi zaten tarımı, hayvancılığı, bu köyleri özellikle gençlere aşılamak, onlara doğru yolu göstermek, onları tarıma, hayvancılığa yani üretime katmaya çalışmaktır benim amacım. Şimdi ben bu halimle eksiden başladım. Sıfırdan başlamadım bu işe. Çünkü benim dönemimde 2019'da başladım. İyi bir markanın en iyi süt yeminin çuvalı 50 liraydı o zaman. Dün gibi aklımda benim. Hiç unutmayarım 50 liraydı. Benim cebimde bir çuval yem alacak para yoktu. Annem verdi bana bir inek. Öyle 2 buzakla bu işe başladım. Artıra bileğimin gücünle, alnımın terinle o kadar imkansızlığın, o kadar zorluğun, o kadar çilenin içinde bu işi bugünlere getirdik. Hayvan sayımı 10-15'e çıkardım. Köyde sistemli bir ağrımı yaptım. Artık sistemim oturdu. Tıkır tıkır üretiyoruz, satıyoruz. Çok şükür Allah'ıma hem geçimimizi sağlarız hem de ülke üretimine katkıda bulunuyoruz. O yüzden gençlere tavsiyem ben bu halde bu şekilde bugünlere gelebildiysem, şu an hayvancılık yapabilirsem, bu işten ekmek yiyebilirsem istedikten sonra herkes bu işten para kazanabilir, ekmek yiyebilir. Demin dediğim gibi üretmekten korkmasınlar. Üretmeyen bir millet aç kalmaya, dışa bağımlı kalmaya mahkumdur, yok olmaya mahkumdur. Bizim için üretelim. Başkası için değil, kendimiz için üretelim. Kendi işimizi yapalım. Her zaman üreten kazanır yani. O yüzden gençlere tavsiyem hayvancılığı, köyü, tarımı hor görmesinler. Bu işlere yönelsinler. Biz hep buradayız. Elimizden geleni yapmaya çalışırız yani.
Vallahi bu güzelliğe Perege'de baksana ya. Bundan güzel manzara var mı ya? Millet çarşılarda yanı kavrulu. Çok şükür Allah'ıma biz buralarda böyle külkenlerin serininde, çanların huzuru içinde bak burada yayarık sığları. Kendi işimiz başımıza vuran yok. Çok şükür Allah'ıma. Allah'ım bu günleri de iş kimseye aratmasın, bize de aratmasın inşallah. Huzur burada, huzur dağlarda. Bilen bilip bilmeyen zaten çekti gitti gurbede. Bak burada kendi çocuklar. Hadi gel kumar hadi. Dıkı dıkı dıkı. Dıkı dıkı dıkı. Yansın da. Onyo. Onyo. Ne yapıyorsun? Anne bin. Onlu. Gel çıkalım dağlara da, dağlar olsun evimiz. Komar yapracıkları da olsun kiremidimiz. Yaylanın çimenleri de sarıdı çiçekleri. Toplayıp versem yara var geçicecikleri. Var geçicecikleri. Yarım gitme ormana da kurarlar sana tuzak. Başladım çobanlığa da bir inek iki buzak. Ha bu benim hallarım da acaba ne olacak? Anlasam hayatımı da ya bak destan ne olacak? Ya bak destan ne olacak? Kum getirme artık su koyacağım ona. Oğlum köpek elimden mi? Demek anlamıyor. Robot mu var? Evet al bakayım. Onlu. Çocuk orada bağlanır. Gel gel. Orada durmaz. Hayır bizim bırak. Gel. Gel abi. Leş. Oha. Gel abi. Leş. Gel abi. Ay gel be ay. Gel abi. Leş. Gel be ay. Aynen ekmek. Ay. Gel abi ay. Yürü. Hadi. Gel. Eyvallah. Hadi. Ama Hayvanlar sıcak bastırınca daha merada durmak istemiyorlar. Nedir? Sıcaktan kaçaylar, sineklenmeye başladılar. Artı çayır otu dediğimiz yani merada şimdi çayırda yaydık onları az önce zaten köründe. Oradan alacağını halde hayvan şimdi sıcaktan serine kaçmak istiyor. O yüzden geldik şimdi ormana soktuk onları ki ormanda böyle avat yesinler işte sibirke yaprağı, dokuzdan kürken kızıl ağaç yaprağı yesinler. Ormandaki otlardan biraz faydalansınlar. Şimdi bizim mera hayvancılığında bizim bölge için avat çok önemlidir yani. Niye önemlidir? Avat hem kuvvetli hem yağlıdır hem de yağ sarı olur. Bizim tam tercih ettiğimiz tüketicilerin de tercih ettiği bir yağ şeklidir.
O yüzden şimdi geldik son hayvanlarımızı böyle ormana soktuk. Burada şimdi avat yiyecekler, yaprak yiyecekler. Biraz dolandır onları. Ondan sonra koyucu gara. Keyifleri yerinde. Keyifleri kaçtığımız zaten gidiyle görüyoruz. Bizde durum bu şekilde. Mera hayvancılığı yapanlara avadı çok tavsiye ederim. Denesin baksınlar. Aynı hayvanda bir hafta avat yedirsinler. Yağ artışını ne bileyim yağdaki sarılığı kendi gözlerinden görecekler yani. Bu hayvancılık köy işleri aslında tarım olsun tek kişi işi değil yani. Şu an benim kafamda, kafa yapımda bir kişi olsun yanımda ben bu işi çok farklı yerlere getiririm. Yani asla yalnız işi değil. Yani böyle dışarıda şey olarak, manevi olarak size çalışırken destek olmasa bile en azından atıyorum bir rahat rahat oturup konuşabileceğiniz, dertleşebileceğiniz, fikir alışverişi yapabileceğiniz bir kişiye muhakkak ihtiyacınız var yani. Bu iş ne yazık ki yalnız işi değil ama yalnız da yapılmayacak diye de bir şey yok. Atıyorum 10 tane bakmazsınız, 5 tane bakarsınız. Ama tabii ki çoğu kişi şu zamanda bu işi ailesinden yapar. Benim de sağ olsun annem babam bana her şekilde güçleri yettiğince destek olmaya çalışıyorlar. Ama ben şunu söyleyeceğim yani. Anneniz de olsa, babanız da olsa, kardeşiniz de olsa, çok samimi arkadaşınız da olsa kafalarınız yani fikirleriniz uyuşmaysa sakın o kişilerle o işlere asla ama asla girmesinler. Çok yorulurlar. Yani yıpranırlar bu hayatta ve bu işten soğurlar. Bu işi yapamazlar, ilerletemezler yani. Ama aynı kafa düşünce birbirinin fikirlerini onaylarsanız veya yanlış düşünebilirsiniz. Karşınızdaki sizi böyle işte ya yok öyle değil böyle değil anlamazsın diye değil de bak bunu böyle düşünüyorsun ama bak bunu bu şekilde yaparsak sonrası budur. Öyle değil de böyle yapabiliriz gibi düşünen biri varsa tabii ki bu iş 2 kişi 3 kişi yapmak en iyisi. Ne demişler? Bir elin nesi var, 2 elin sesi var. Bu da şimdi o şekilde yani. Çok şükür kazasız belasız bağladık. Hayvanları yerine koyduk. Abi tığları bağlarken ne kadar terledim. Yaylımda bu kadar terlemedim. Çok değerli Konyalı Adem Assız abimi ve çok değerli ailesine kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi ve teşekkürlerimi göndermek isterim. Keşke demeyi sevmem ama bu konuda ne yazık ki değilim. Adem abiyle tanışalı yaklaşık 2 sene oldu. Beni 2 senede hayatımda da işimde de çok büyük şeyler değişti onun sayesinde. Çok büyük maddi ve manevi destekleri bana yani onun yaptığı iyiliği hiç kimse yapmaz. Tecrübelerini olduğu gibi bana çok aktardı. Sağ olsun, var olsun. Keşke bu işi ilk başladığım zaman onunla tanışabileydim. Şu an çok daha farklı şeyler konuşabilirdik. Burada yine çok değerli dayımın oğlu Erdem abiye de sevgilerimi, teşekkürlerimi göndermek isterim. Şurada arkamızda bu işi ilk başladığım zaman bana bir konuşması var. 5 sene oldu. Hala dün gibi şu kulaklarımda o konuşma çınlar. Çok zorluk çekeceksin, çok çile çekeceksin. Önüne çok büyük zorluklar, engeller çıkacak. Pes edeceksin, pes etme noktasına geleceksin dedi. Ama lanet olsun bu işe nereden girdim, bırakırım diyeceksin ama dedi bırakmayacaksın dedi. Sabredeceksin dedi. Pes ettiğin anda bütün her şeyini, geçmişini ve geleceğini kaybedersin sen dedi. O yüzden pes etmeyeceğin dedi, geleceğini kazanacaksın.
O şekilde de oldu.